Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde kahve tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Kısa 2 şiş ile patiğimi yaptım. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok kolay bir patik. Modeli de çok yakıştı. Böyle bir model bu renklere de çok uyumlu oldu. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, patiğimin ön bölümünü, bu üst bölümünü tamamen iki şiş ile yaptım. Bu taban bölümleri normalde misinalı şiş ile yapılabilir. Fakat sıkı takipçilerim beni iyi bilirler, yakından tanırlar. Ben misinalı şiş kullanamadığım için bu taban bölümlerini de kısa 3 tane şiş ile yaptım. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Hep birlikte modelimize başlayalım. Burun kısmından başladım hanımlar ben patiğime. Açık renkli ipim ile 8 ilmek olarak şöyle 8 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu 7.'yi geçelim. Şu 7, şu da 8. 8 adet ilmeğimi attım. İpimin ucunu şöyle düğüm atıyorum buraya. Sağlam olsun kenarımız diye. Geri döndüm hanımlar. Bu patiğimizde tamamen haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sıramda ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzda şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Evet hanımlar, şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırmaları ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 10 ilmeğim oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini haroşa olarak örüyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından artırmamı yapıyorum ikinci ilmekten sonra. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğim, hemen buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Böylece şişimde 12 ilmeğim oldu. Her artırmamızda ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Arka yüzdeyim, yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırmamız olmadığı için ilmeklerimizin hepsini normal haroşa yani düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ardından sol kenarda da artırmamı yapacağım. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde böylece 14 ilmeğim oldu sayalım. 4, 3, 7, 10, 14 ilmeğimiz oldu. Evet. Şimdi arka yüzde ilmekleri haroşa olarak örmeye devam edeceğiz hanımlar, artırma yapmadan.
ön yüzde sizlere tarif ettiğim gibi artırmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu modelimde şişimde hanımlar 28 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Model 2 ilmek ve katlar üzerine kurulduğu için dileyen hani daha büyük yapmak isteyen patiğini 40 numara yapmak isteyen mesela 30 ilmek, ben 26 ilmek olana kadar artırdım ama 28 ilmek olana kadar ya da 30 ilmek olana kadar da artırabilirsiniz. Bu model tam denk gelecektir. Çünkü dediğim gibi 2 ilmek ve katlar üzerine kuruluyor. Hanımlar ben 26, az önce 28 dedim, çok özür dilerim. Ben 26 ilmeğim olana kadar artırdım. Tam denk geldi. Hem haroşa örgüde hanımlar gayet esnek olduğu için sayıda bir problem yaşamadım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben 26 ilmeğim olana kadar artırdım. Arka yüzde de yine 26 ilmeğimi haroş olarak ördüm, ön yüze geldim. Modelimize başlayacağız. Modelimiz sadece 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimi yapabilmek için öncelikle ben şu ipimi aradan çıkararak getiriyorum. Bu diğer kahve ipimi başlayacağım. Koyu renkli ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm atarak ipimi ekledim. Ben normalde hanımlar sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmüyordum. Fakat ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. İlk ilmeğimi şöyle örerek başlıyorum. Şimdi hanımlar artık ikişer ikişer ilmek üzerinden modelimizi yapacağız. Ön yüzde modelimizin birinci sırasındayız. Yapacağımız işlem şu. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. İkisini birlikte örüyorum. Bakın ikili ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın hanımlar, burada 3 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış olduk. Şimdi sıradaki ikili ilmekten de yine 5 ilmek çıkaracağız. Bakın şu ikili ilmeğin içine şişimi takıyorum, ikisine birden bir ilmek çıkarttım. Bakın ikili ilmeğim hala şişimde duruyor, bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere daha doluyorum. 4 oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum buradan. 5. Sonra ikili ilmeğimi şişimden bıraktım. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttık. Sıradaki ikili ilmek üzerinden yine işlemi yapacağız. Bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. Tekrar ipimi şişime doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 5 ilmeğimizi çıkarttık. Tekrardan öndeki ikili ilmek üzerinden aynı işlemi yapacağım. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bakın. Bir ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Şişimde 3 ilmeğim oldu. Yine ipimi şişime doladım. Aynı yerden 5. ilmeğimi çıkartıyorum. İkili ilmeğimi sol şişimden bıraktım. Böyle devam edeceğiz hanımlar. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Bakın bu şekil. Devam ediyorum. Yine sıradaki ikili ilmeğin içinden 5 ilmeğimi çıkartacağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum ve ikili ilmeğimi bırakıyorum. Devam ediyorum. İkişerli ikişerli olarak ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. Yine öndeki ikili ilmeğimi aldım. İkisini birlikte örüyorum. Artırma yaptım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar artırma yapıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz ikili ikili bu şekilde örüyoruz. İlk sıramız ön yüzde böyle devam ediyor. Yine sıradaki ikili ilmeğimin içine giriyorum. İkisini birlikte ördüm. Bakın şöyle ikisini aynı anda örüyorum. Artırıyorum, yani ipimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İkili ilmeğimi bırakıyorum. Sıradaki ikili ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum hanımlar. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. İlmek sayıları artıyor. Bakın burada bir ikili ilmeğim daha var. Bunu da alıyorum. Aynı şekilde bu ikili ilmeğin içinden de 5 ilmek çıkarttım.
Ve burada bir tane kenar ilmeğim kaldı hanımlar. Kenar ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Ön yüzde modelimizi tamamladık. Şimdi dönüyorum, arka yüzde modelin ikinci ve sonuncu sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde hanımlar 5 ilmek çıkartmıştık iki ilmeğin içinden. Bunu iki gruba ayıracağız. İlk 2 ilmek ve son 3 ilmek olarak 5'li ilmeği gruba ayıracağız. Bu ilk 2'li ilmeğimi hanımlar düz olarak öreceğim. Bakın 5'li ilmeğim vardı. İlk 2'li ilmeğimi ayırıyorum. İkisini birlikte normal düz olarak örüyorum. Bu 3'lü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Bakın. Tersten keserek örüyorum. Şöyle. Tekrar hanımlar 2 ilmeğe düşüyor burada. Yeniden ikinci 5'li ilmeğime geldim. Bu ilk 2'li ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Kalan 3'lü ilmeğimi de üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Bir düz bir ters olacak şekilde böyle devam edecek ilmeklerimiz. Bakın şu ikili ilmeğimi aldım. Şu ikiliyi birlikte düz olarak örüyorum. 3'lü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanındaki 3'lü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. İkili ilmeğim düz, 3'lü ilmeğim de tersten keserek örülüyor. İkili ilmeğim düz örülüyor. 3'lü ilmeğim tersten keserek örülüyor. İkili ilmeğim düz, 3'lü ilmeğim tersten keserek örülüyor. İkili ilmeğim düz örülüyor. 3'lü ilmeğimi tersten keserek öreceğim. Hemen 3. ilmeğimi kaçırdım, yakalayayım şuradan. Şöyle 3'ünü tersten keserek örüyorum. Modelimiz bu kadar hanımlar. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki diğer 3'lü ilmeğimi ters örüyorum. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki 3'lü ilmeğimi ters örüyorum. İkili ilmeğim düz, 3'lü ilmeğim ters örülüyor. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki 3'lü ilmeğimi ters öreceğim. Alıyorum, üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Arka yüzde son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İlk modelimizi koyu renk ipimizle yaptık hanımlar. Şimdi ip değişikliği yapacağız. Aynı işlemi açık renkli ipimizle yapacağız. 2 sıra model kuracağız. Yine ilk modelimizde yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İp değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Yeniden önde ikili ilmeğim var. Bakın şu ikili ilmeğim. Yine iki ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. Bir ilmek çıkarttım, doladım. Bir ilmek daha çıkarttım, doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Hemen aynı şekilde ikinci rengimizle de aynı modeli kuruyoruz hanımlar. İkili ilmeklerimizi örüyoruz. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde bakın. Şeklimiz bu şekilde kendini göstermeye başlıyor ördükçe. Tekrardan bakın ikili ilmeğim var burada. İkisini birlikte örüyorum. Artı ipimi şişime doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. Bir daha doladım. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Şeklimiz ördükçe bakın kendini gösteriyor. Tekrardan öndeki ikili ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Artırdım. Bir daha ördüm. Artırdım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Sıradaki ikili ilmeğimi de yine aynı şekilde örüyorum. Diğer ikili ilmeğime geçtim. 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar yapacağımız işlem böyle. Devam ediyorum yine. Sıradaki ikili ilmeğin içinden de yine 5 ilmek çıkaracağım. Bakın burada da yine ikili ilmeğim var. Bunun içinden de 5 ilmek çıkaracağım. Ve son kenar ilmeğimi düz örüyorum.
İkinci modelimizin ilk sırasını ön yüzde tamamladık. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Üçüncü modelim, arka yüzde ikinci modelimizin ikinci ve sonuncu sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Beşerli ilmeğim vardı. Bu beşerli ilmeğimi ikili olarak ve üçlü olarak ikiye ayırıyorum. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şöyle üçünü alıyorum. Tersten keserek örüyorum. Bakın sıradaki modelimdeyim yine. İkili ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. İkili ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Üçlü ilmeğimi ters örüyorum. İkili ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Üçlü ilmeğimi ters örüyorum. İkili ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Üçlü ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. İlk ikili ilmeği düz, hemen yanındaki üçlü ilmeği tersten keserek örüyoruz. Bakın ikili ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Üçlü ilmeğin üçünü tersten keserek örüyorum. İkili ilmeği düz ördüm. Üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. İpi de yarım almışım. İplerim yarım geliyor. Ne oldu anlamadım şu an. Üçünü tersten kestim. İkili ilmeği düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. İkili ilmeği düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. Modelimizin hepi topu bu hanımlar. Her iki sırada bir modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Son kenar ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak ördüm. Bakın hanımlar, ilk iki modelimizi birlikte yaptık. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Her iki sırada bir ip değişikliği yaparak diğer modeli kuruyoruz. Yine bakın kahve ipimizle aynı şekilde modeli kuracağız. Üçüncü modelimizi yapacağız. Bakın ip geçişi olduğu için yine kenar ilmeğimi ördüm. Yine öndeki iki ilmeğin içinden 5 ilmek çıkararak modele devam edeceğiz. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Birbirini tekrar eder şekilde model kendini yenileyerek devam ediyor. Böyle. Bakın iki modeli daha birlikte yaptık. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Arka yüzde ilmekleri toparlayarak geleceğiz. Modelimizin kurulumu hepi topu bundan ibaretti hanımlar. Ben patiğimin ön bölümüne toplamda bu modelden açık ve koyu modelleri sırasıyla sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 tane model kurdum. 9. modelimi, en son modelimi yine koyu renkli ipimle yaptım. Sonra bilek bölümüne geçtim. Hanımlar, siz bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Ayağınızı patiği ördüğünüz patiği şöyle bakın. Ayağınızın üzerine koyun. Ayak parmak uçlarınızdan itibaren ne kadar örmek istiyorsanız bilek bölümüne kadar ölçün, o kadar örün. Ölçerek yaparsanız çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte bu modelli tarafı bitirelim, gelelim, sonra bilek ayrımını birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümüne toplamda 9 tane modelimi yaptım, geldim bu şekilde. Bakın modelimizi tamamladık. Bu aşamada artık bilek ayrımına geçeceğiz ama öncesinde İlmeklerimizi ana renk ipim ile, yani açık renkli ipim ile haroşa olarak öreceğim hanımlar. İlmeklerimin tamamını düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Bu koyu renkli koyu kahve ipimi de keseceğim. Artık ön bölümde bu kahve ipimizle işimiz kalmadı. Hemen patiğim sökülmesin diye ipimin ucunu da şöyle açık renkli ipime bağlıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. İlmeklerimin hepsini haroşa olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Model kurulumu yapmıyoruz artık hanımlar. Modelimiz bitti. Bilek ayrımına geçeceğiz. Bilek ayrımına hazırlık olsun diye öncelikle burada haroşalarımızı örmemiz gerekiyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olduğu için böyle düz olarak öreceğim. Buralar sadece haroşa örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımız anda ön yüzde bir diş haroşamız oluştu bile.
Burada 2 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi ön yüzde 1 diş haroşamız olana kadar yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Burada toplam 2 diş haroşamız olacak. Sonra da bilek ayrımı için kesimlerimizi beraber yapalım. Evet hanımlar, 1 diş haroşa daha ördüm. Burada 2 diş haroşam oldu. Şimdi orta bölümde kesimler yapacağım. Bunun için de hanımlar kenarlarda 10'ar ilmek bırakacağım. Ortadan da 6 ilmeğimi keseceğim. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmeğimi yine örüyorum. 4 ilmek oldu. 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek kenardan ördüm. Şimdi 6 ilmek keseceğim hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve 1 ilmek daha keseceğim buradan. 6. Ortadan 6 ilmeğimi kestim. Bu sol tarafta da hanımlar bakalım 5, 4 daha 9, bir de burada 10 ilmeğimiz kaldı. Şimdi önce patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. 10 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Hanımlar bu aşamada yine buradaki şişimle örmeye devam edeceğim ve sağ taraftaki 10 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Bu ilk ilmeğimi aldım. İkinci, üçüncü, dördüncü ilmeğimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki 10 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Şimdi baktığımız anda hanımlar burada 1 diş haroşamız oluştu. Şu alttaki 2 diş haroşamız patiğimizin ön bölümünde yaptığımız haroşaydı. Onu saymıyoruz. Onun haricinde bakın burada 1 diş haroşam oluştu. Şimdi hanımlar burada 10 ilmek üzerinden toplamda 9 diş haroşa örmemiz gerekiyor. Bir tanesini ördük. Şimdi 8 tane daha öreceğiz. Bu şekilde toplam 9 diş haroşa olana kadar 10 ilmek üzerinden bu sol kenarımızı yapalım gelelim. Sonra artırma işlemlerimiz var. Sizlere onları göstereceğim. Evet hanımlar, ben buraya 9 diş haroşamı ördüm. Sayalım birlikte. Şu ilk 2 diş patiğimizin ön bölümüne aitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada bakın artırmalarımızı yapacağız. 14 olana kadar artıracağız. Artırma işlemini bu bilek bölümünden yapacağız hanımlar. Bu kenarda ön yüzde yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimden sonra hemen öndeki ilmeğin bakın şurasına. Bu bölümüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Diğer ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Bir tane artırmamızı böyle yaptık. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Şu anda arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı şekilde artırmamı yapacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından önündeki ilmeğimin şurasına bakın ön bölümüne şişimi takıyorum. Bunu düz ördüm. Diğer ilmeklerimi yine düz öreceğim. Böylece 11 ilmeğimiz oluyor. İlmek sayıları birer birer artıyor. Arka yüzdeyim. 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Devam edeceğiz artırmalarımıza. İlk ilmeğimi aldım. Tekrar hemen öndeki ilmeğin hemen şurasına şişimi takıyorum ve bunu düz örüyorum. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Bu şekilde bakalım kaç ilmeğimiz oldu? 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bir kez daha artırma yapacağız hanımlar. 14 ilmek olacak. 14 ilmek olana kadar bu şekilde artırıyoruz. Topa kısmında bir yükseklik görüntüsü oluşuyor böylece. Şimdi geri döndüm. Yine ön yüzdeyiz. Devam ediyorum artırmalarıma. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğime şöyle şişimi takıyorum. Bunu normal düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Hanımlar böylece 14 ilmeğim oldu. Artık artırma yapmayacağım. 14 ilmek üzerinden ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde.
Şöyle baktığımızda hanımlar burada toplam kaç diş haroşamız olmuş sayalım yeniden. Bu ilk 2 diş haroşamız ön bölümündü. Diğerlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 diş haroşamız olmuş. Ben bu patiğimin arkasına 15 diş haroşa ördüm hanımlar. 2 diş daha haroşamı yapacağım. Ölçü alarak yaptım ben. Siz de hanımlar bu aşamada ölçü alarak örün. Şöyle ki ölçüyü de hemen makinemi alıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın ayağınızın üzerine şöyle patiğinizi tutacaksınız. Şu şekilde burun kısmından itibaren şöyle. Ve arka bölümünü hanımlar şöyle ölçü alarak yapmanız gerekiyor. Bakın 2 diş haroşa daha örünce benim ölçü tam tutuyor. Siz de böyle ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Yok benim patiğim küçük oldu, yok aman benim patiğim büyük oldu gibi sorun yaşamazsanız beni de mağdur etmezsiniz yorumlarda umarım sözümü dinleyip de. Şimdi burada 13 diş haroşam olmuştu. 14 diş üzerinden 2 diş haroşamızı daha öreceğim, geleceğim hanımlar. Sonra birlikte kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 15 diş haroşamı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi keseceğim artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Bakın. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Topuğumuzu yaparken bu kesim yerlerinden tekrardan ilmekler çıkartarak patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye bu kenarlardan bakın. Buraları gevşek gevşek kesiyorum hanımlar. İkişer ikişer sırasıyla kesimimi yapıyorum. Şöyle de kesilebilir. İkinci ilmek örülür. İlk ilmeğin içinden geçirilir. Bu şekilde de kesiminizi yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Buraya şöyle bir tane bir zincir oluşturacağım hanımlar. Buraya bir düğüm atacak şekilde hafif ipimi biraz bırakıp burada kesiyorum. Patiğimizin sol kenarını tamamladık. Aynı şekilde sağ kenarına başlayacağız. En son ön yüzde örerken gelmiştik. Kesim yapmıştık. Şimdi arka yüzde kaldık. Arka yüzden de ipimizi ekleyeceğiz buraya. Şöyle. Diğer sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kenardan şöyle 2 ilmeğimi ördükten sonra arka yüze bir düğüm atacağım. İpimin ucunu ana ipe bağlayacağım kendisine yine. Patiğimiz sökülmesin diye böyle sağlam olsun. Şöyle 2 tane sıkı bir şekilde düğümümü atıyorum. Düğüm arka yüzde kalacak böylece. Yine buradaki 10 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Sağ kenardaki 10 ilmek üzerinden işlemimizi yapacağız. Şöyle. Şimdi bakın geri dönüyorum. İlk 2 diş haroşamız patiğimizin ön bölümüne aitti. Burada da 1 diş haroşamız oldu. Sol kenarı yaparken 10 ilmek üzerinden 9 diş haroşa örüp artırma yapmaya başlamıştık. Şimdi burada da toplamda 9 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Bu sağ kenardaki artırmalarımızı da yine beraber yapalım. Evet hanımlar, burada da 9 diş haroşam olana kadar ördüm. Şu 2 haroşadan hariç başlangıçtaki 9 diş haroşam oldu. Burada da yine artırmalarımı yapacağım. 14 ilmek olana kadar artıracağım. Yine artırmalarımızı hanımlar bu bilek bölümünden yapacağız. Bu aşamada sağ tarafta artırma yaparken bilek bölümü sol tarafa düşüyor. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 9 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin önündeki bakın. Şuraya, şu bölüme şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım, 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Yine bu tarafta da arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak öreceğiz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin önündeki bu bölüme şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şişimde 11 ilmeğim oldu şimdi. Arka yüzde 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Tekrar ön yüze geldim hanımlar. Ön yüzde yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Şimdi son bir ilmeğim kaldı. Hemen en son ördüğüm ilmeğin önüne şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakalım hanımlar, şişimizde 10 ilmeğimiz vardı. Artırmalardan sonra kaç ilmeğimiz oldu? 3, 6,
9, 12, 13 ilmek olmuş. Ben ilk o 9 ilmek üzerinden hesapladım herhalde, 10 ilmek falan dedim ama yok. 10 ilmek üzerinden birer birer artırma yaptık. Şu anda 13 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bazen biz de insanız, örerken kafa karışabiliyor. Çok özür dilerim. 10 ilmekti toplamda ilk başta. Artırmaları yapa yapa 13 ilmeğe ulaştık. Şimdi ön yüze döndüm ve son kez ön yüzde artırmamı yapacağım. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son kez artırmamı yapacağım ve böylece 14 ilmeğim olacak. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen buradaki ilmeğimin önüne şişimi taktım. Bunu düz olarak örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde yine hanımlar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Diğer tarafta toplam 15 diş haroşa yapmıştım. Buraya da 15 diş yapacağım. Sizler sol kenara kaç sıra kaç diş haroşa yaptıysanız sağ kenara da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Kenarlar eşit olmalı hanımlar. Şöyle baktığımız anda ilk 2 diş haroşa başlangıcımızdaydı. Sonrakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 diş haroşam olmuş. Şimdi buraya 2 diş haroşa daha örüp geleceğim hanımlar. 15 olacak. Sonra yine burada da birlikte kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, 15 diş haroşamı tamamladım buraya. Ördüm. Şimdi ön yüzde de 15 diş haroşam oldu. Ön yüzde de ilmeklerimi yine ördüm. Arka yüze geldim. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız. Sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda da arka yüzde kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra çünkü ipimizin ucu bu bilek bölümünde değil de bu kenarda kalmalı. Bu nedenle arka yüze dönüyorum. İlmeklerimi bu defa ikişer ikişer toplayarak patiğimin arka yüzünde kesiyorum hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapacağız. Çünkü topuk bölümünde bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın gayet gevşek buralar. Bu tarz gevşek, esnek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerimi sırasıyla ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Ardından da hanımlar patiğimizin ön bölümüne başlayacağız. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. En son hanımlar buraya da açılıp sökülmesin diye 2 tane zincir çekip ipimin ucunu kesiyorum. Şimdi patiğimizin ön bölümüne bakalım hanımlar. Şekil itibariyle böyle. Bakın gayet esnek modelimiz. Şöyle de göstereyim. Böyle gayet esnek bir model, çeken bir model değil. Ayağı saran bir model. Şimdi patiğimizin bu kenarlarına başlayacağız. Yani bu bölüme. Bu bölüme hanımlar kahve ipimle devam edeceğim. Koyu renk ipimle devam edeceğim. Bir diş koyu renk ipimle haroşa öreceğim buraya. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Hani videonun başında demiştim ya, buralar misinalı şişle yapılabilir fakat ben misinalı şiş kullanamıyorum diye. Tam da o aşamaya geldik. Ben misinalı şiş kullanamıyorum hanımlar. Beni bilen biliyor. Bu nedenle böyle kısa şişlerle patiğimin arkasını yapacağım. Normalde bu tarz modellerde yorumlar geliyor. 2 şiş dedin de 3 şiş çıktı, 4 şiş çıktı diye. Kızlar lütfen videolarımı iyi dinleyin. Ben başta söylüyorum, uyarıyorum. Hani sıkı takipçilerim beni gayet iyi bilirler. Bu misinalı şişlerle yıldızım barışmadı benim. Bir türlü kullanamıyorum, sevmiyorum, işkence gibi geliyor, yapamıyorum. Bu nedenle bu tarz şişler daha pratik geliyor bana. Bir de ben zaten 5 şiş alışkın olduğum için bu kısa şişlerle daha rahat çalışıyorum. Elim ona alışmış. Bu koyu renk ipimle hanımlar şu ön yüzden baktığımızda da bu kenardan başlayarak ilmekler çıkaracağız. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın. Şişimi buraya takıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın böyle. Hemen yanına girip bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girip ilmekler çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimi de çıkarttım. Hemen ardından bu ipimin ucunu da şöyle kendine bağlayayım ki buradan daha sonra sökülmesin diye şöyle. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Şöyle şu 3. ilmeğim ipimin ucunda şöyle atlatarak gizleyerek götürüyorum ki sonradan bir de gizleme işiyle uğraşmıyorum. Daha pratik oluyor böyle. Tavsiye ederim, deneyin. Bakın burada kaç ilmeğimiz oldu? 5. Devam ediyorum. Şu 6. ilmeğim 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu kenar bölümünden 17 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geldik bu bölüme hanımlar. Bakın buralarda birer tane kenar ilmek yeri görünüyor ama patiğimizin tabanı gergin durmasın diye buralardan ikişer ikişer ilmekler çıkartacağım. Bunu da hanımlar bakın ben şöyle yaptım. Hemen göstereyim sizlere. Şuradan şöyle bakın. Şu aradan girerek. Bakın hem burası var hem de şurası. Şu aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum.
Sonra bu kenar ilmek yerinin iki kanadına girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın 2 ilmek çıkarttım. 19 ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 ilmek de buradan çıkaracağım hanımlar. Bakın şu ara var ya. Hemen bakın iple beraber gelen. Şöyle buraya girip bir ilmek çıkartıyorum. Hemen kenar ilmek yerine tekrardan girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Her bir tane kenar ilmek yeri görünüyor ama buralardan bu şekilde 2'şer ilmek çıkarttım. Patiğimizin tabanında böyle bir büzüklük olmasın diye. Bu patiğimi örerken hepsinden birer tane çıkartmıştım. İlmek sayısı az olunca patiğin tabanı da böyle sıkacaktı, ayağa girmeyecekti. Bu şekilde yaptım. 17 ilmek vardı şurada. 4 ilmek de buradan çıkarttık. 21 ilmek oldu. Sırasıyla hanımlar böyle ilmeklerimizi çıkartıyoruz. 22, 23, 24, 25. Hemen şuradan giriyorum. 26, 27, 28, 29. Aradan girerek 30. Sonra kenar ilmek yerine giriyorum. 31, 32, 33, 34, 35. Modelli taraflardan ikişer ilmek çıkarttık. 35 ilmeğimiz oldu. Sonrasında normal bölüme geldik. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek birer ilmek çıkaracağız. 35 ilmeğimiz olmuştu. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkarttım. 45. Bu kenardan toplam 45 ilmek çıkarttım. Siz şu arka haroşa sayılarını fazla yaptıysanız hanımlar belki 46 belki 47 ilmeğiniz çıkacak. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Geldik patiğimizin burun bölümüne. Bu patiğimizin burnuna 8 ilmek olarak başlamıştık sevgili hanımlar. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. İlk başlangıç yerim sık olduğu için bu düğümlü bir de burası. Buradan ilmek çıkartırken tığımdan yardım alıyorum. Buradaki ilmekleri de şöyle farklı bir şişe takacağım. Şiş boyum kısa olduğu için ilmekleri almayacak çünkü. Sırasıyla buralara girerek bakın ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 2 ilmeğim oldu. 3. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim 6, 7 ve son kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şu da 8. ilmeğim. Tekrardan bir diğer şişimi aldım. Bu taraftan ilmekler çıkaracağım. Karşı taraftan 45 ilmek çıkartmıştım. Buradan da aynı şekilde 45 tane ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Sırasıyla sayarak ilmeklerimi çıkarıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın zaten bu modelli taraflarda ikişer tane kenar ilmek yerleri var. İkişer girerek çıkaracağım. 10. ilmeğim. Burası biraz sıkı. Tığımdan yardım alayım en iyisi. Şu 11 ilmek oldu galiba. Sayalım. 4, 8, 3 daha 11. Sırasıyla giriyorum hanımlar. Şu 12. İkinci bölümler sıkı biraz. Şu 13. Şu 14. Şu ikinci kahveden de ilmek çıkartıyorum. 15. Şu 16. Şu 17. Modelli taraflardan ikişer ilmek çıkartıyoruz kenar ilmek yerlerinden. 18. Şu 18. tekrardan yaptım. Şu 19. Bu ikinci kenar ilmek yerleri hanımlar hani ip değişikliğinde biraz sıkıyorduk. İlk ilmekleri örüyorduk falan. O yüzden biraz sıkı. Bakın ikinci kenar ilmek yerinden de şöyle girerek zorlanıyorum. Tığımdan yardım alacağım yine. Böyle ilmeklerimizi çıkartıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar zaten 45 tane ilmeğimiz olacak. Bakın şöyle. Yine ikişer gireceğim buralara. İlk kenar ilmek yeri gevşek olunca rahat çıkartıyorum. Fakat ikinci kenar ilmek yerinden ilmek çıkartırken biraz sıkı. Dediğim gibi ip geçiş yeri biraz sık oluyor maalesef. Hemen şuradan tığsız çıkartabilirim. Şu kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Buraya da girip şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle sayalım hanımlar ilmeklerimizi. 5, 10, 15, 20,
25, 27 ilmek olmuş. Sırasıyla ilmeklerimizi sayarak çıkartalım. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. ilmeğim, 42. 43, 44 ve kesim yerinden son bir tane daha ilmek çıkartacağım. Bakın şu bölümden. Şu da 45. ilmeğim. Burası da biraz sıkı. Düğüm ve zincir attığım yer. Şöyle 45. ilmeğimi de çıkarttım. Bu şekilde hanımlar 45 ilmek diğer kenardan 45 ilmek buradan çıkarttık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu ön yüze bir diş haroşa düşmesi için ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Sırasıyla bakın. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi bu aşamada düz olarak öreceğim. İlk 45 ilmeğimi böyle örüyorum hanımlar. Bakın ön yüze bir diş kahve ipimizle haroşamız düşüyor. Böyle devam edeceğim şimdi. Hepsini haroşa yani düz olarak öreceğim hanımlar. Bakın kenarlardan çıkarttığım ilmeklerim dahil sırasıyla örüyorum. Ben bu modeli çok beğendim hanımlar. Çok hoşuma gitti. Hatta normalde ördüğüm patikleri kendi ayağıma denemem ama bir diğer eşini ördükten sonra gerçekten renkleri falan da tam benlik, ayağıma da giydim. Çok da hoşuma gitti. Muhtemelen bu patiği ben giyeceğim. Öyle düşünüyorum. Evet. Burun kısmına geldim. Yine buradaki 8 ilmeğimi de haroşa yani düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Geldik hanımlar diğer şişimize. Buradaki ilmeklerimizi de yine düz öreceğiz. Tamamen dolanıyoruz bu şekilde. Bir uçtan diğer uca dolanarak kenardaki haroşalarımızı örüyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar böyle gidiyorum. Çok zevkli, eğlenceli bir model. Umarım sizler de yaparken eğlenirsiniz. Böyle sıkıcı gelmez sizlere de. Gerçekten böyle sevdiğim çok nadir modellerden biri oldu. Örmesi zevkli. Ayakta da böyle ayakkabı gibi duruyor. Çok rahat, şık, ayağı sarıyor. Haroşa olduğu için de sıcacık tutar. Hem çeyiz için hem de günlük kullanım için çok uygun. Evet, sıra sonuna yaklaştım hanımlar. İlmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Son kenar ilmeğimi şöyle arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Buraya kahve ipimizle bir diş haroşamızı ördük hanımlar. Bakın. Devamındaki haroşalarım da toplam 4 diş haroşa olacak. Biri koyu renkli, 3'ü açık renkli. Diğer 3 diş haroşamı da açık renkli ipim ile öreceğim. Hemen düğüm atacak kadar bir ip bırakmıştık burada. Açık renkli ipimi buna bağlayacağım. Şöyle. Buraya haroşalarımı örmeye devam edeceğim. Fakat renk değişikliği yaparak. Artık ilmeklerimi hanımlar bu açık renkli ipim ile böyle öreceğim. Hemen bir tane ilmeğimi ördükten sonra koyu renkli ipim ile de işim kalmadığı için hemen bunu da şöyle ucunu keseceğim. Şöyle bir çekeyim alttan. Bu ipimin ucunu da şu açık renkli ipime düğüm atayım. Şöyle burası sökülmesin diye hanımlar düğüm atmayı unutmuyorum. Şuraya şöyle 2 tane sağlam bir düğümümü atıyorum. Sonrasında ilmeklerimi bu defa aynı şekilde haroşa örmeye devam edeceğim hanımlar. Gördüğünüz gibi şu anda ön yüzdeyim. İpuçlarını da gizleyerek götürüyorum ki sonradan bir de bunlarla uğraşmayalım. Aradan kalksın bu uçlarımız. Bu şekilde hanımlar haroşa örmeye devam edeceğiz. Böyle. Diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüzde yine tekrar haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Bakın burada koyu renk kahve ipimizle bir diş haroşamız oldu. 3 diş haroşayı da açık renkli ipimizle yapacağız. Bakın bir diş koyu, 3 diş açık renkli. Bu şekilde 3 diş haroşamızı daha bu açık renkli ipimiz ile örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımızı kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, bu bölümde bu kenarda açık renkli ipim ile 3 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı burun kısmından başlayarak yapacağız hanımlar. Bu nedenle öncelikle bu ilk şişimdeki 45 ilmeğimi öreceğim. Yani burun kısmına kadar olan 45 ilmeğimi yine normal haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Sonra burundan başlayarak tabanımızı keseceğiz. Sırasıyla
haroşalarımı örüyorum. Evet hanımlar, burun kısmına geldik. Burun kısmında 8 adet ilmeğim vardı. Öncelikle bu 8 ilmeğimi de yine öreceğim. Haroşa örmeye devam ediyorum. 7 ve şu da 8. ilmeğim. Şimdi şişimden 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum hanımlar. Bu ördüğüm ilmeğimi de orta kısma ekledim. Orta kısımda 9 ilmeğim oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi bu şekilde normal düz olarak öreceğim. Orta kısımda 9 ilmeğim oldu. Şu 9. ilmeğim. Şimdi de şişimden yine bu taraftan 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Böylece orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu. Orta kısımda 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 10 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Şu 9. şu da 10. ilmeğim. Yine şişimden 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeğimi de orta kısma ekledim. Ortada 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 11 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle. Şu 11. ilmeğimdi. Şişimden 2 adet ilmeğimi, bakın burada 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bunu da yine orta kısma ekledim. Orta kısımda 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim yine. Şu 12. ilmeğim. Ve şişimden 2 adet ilmeğimi tekrar şöyle keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeğimi de yine orta kısma ekledim. 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Bakın 13. ilmeğimi de ördüm ve şişimden 2 adet ilmeğimi yine keserek örüyorum ve bu kesim yaptığım ilmeğimi de orta kısma ekledim. Böylece hanımlar bu orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden keseceğiz. Şöyle ki 14 ilmek olarak şöyle devam edeceğiz. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu aşamada hanımlar ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Yani ilk 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpimi yine karşıla ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi böyle öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken de şişimden bir adet ilmek alarak keseceğim. Bakın sonuncu ilmeğim burada. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra tekrar geri döndüm. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son bir ilmek. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken de kesimimi yapacağım. Patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yani 14. ilmeğim. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu şekilde devam edeceğiz. 14 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını böyle keseceğiz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Yani şeklimiz, görüntümüz bu olacak.
Sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Yan şişlerimdeki ilmeklerim bitti. Sadece tabanımda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek üzerinden patiğimizin bakın bu şekilde arka bölümünü yapacağız hanımlar. Burayı öreceğiz. Burayı da şu şekilde yapıyoruz. Yine ipim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz yine bu aşamada da. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini birlikte keserek örüyorum. 13 ilmek kaldı ve sıradaki kenar ilmek yerleri buralar. Buralara hanımlar giriyorum. Bakın kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin 2 kanadına birden bir adet ilmek çıkarttım. Tekrardan 13 ilmeğim kalmıştı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. Yeniden 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu taraftan ilmek çıkartırken hanımlar bu sağ taraftan geri dönüp ön yüzde ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arkası böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum hanımlar. Geri döndüm çünkü bu tarafta ön yüzde ilmek çıkartıyorduk. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem böyle. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartacağız. Biz bu işleme bakın buraya ve buraya kadar, yani son kenar ilmek yerlerimize gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını böyle öreceğiz. Şimdi son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm geldim. Artık ilmeklerimizi kesiyoruz yine. Ne sıkı ne gevşek, orta halde esnek bir kesim yapalım hanımlar. İkişer ikişer ilmeklerimi topluyorum. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Bakın şöyle tığımı aldım. Her şekilde nasıl rahat ediyorsanız. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Bu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye de hanımlar hemen dibine batarak şöyle burayı bir düzlüyorum. Evet, patiğimizi normalde bitirdik. Şimdi kenar oyamıza başlayacağız hanımlar. Kenar oyamız 2 sıradan oluşuyor. Bir tanesini açık renkli ipim ile yapacağım ilk sırasını. İkincide de diğer ipimi kullanacağım. Kenar oyamın ilk sırası şöyle. Oyamı hanımlar şöyle yapıyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıp topluyorum. Yani sık iğne yöntemiyle ilk kenar oyamızın ilk sırasını yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak şayet patiğimizin boğazı dar olur, ayak girmez. Bakın gayet gevşek yapıyorum ben. İlmeğim şöyle gevşek duruyor. Bakın ilmeğime bu şekilde sık iğne yöntemi ile kenar oyamızı yapıyoruz. Öndeki kenar ilmek yerinin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin çevresinde bakın ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar sık iğne yöntemiyle kenar oyamızı yapalım gelelim. İlk başladığım yere kadar hanımlar bakın sık iğnemi yaptım geldim. En son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Bakın ilmek aralarından şöyle geçirerek ipimin ucunu saklıyorum. Şu aralardan da geçirerek yapamadım. Şöyle gizliyorum. Şimdi kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Bunu da şu koyu renkli ipim ile yapacağım. Hemen ipimi alıyorum. Öncelikle şöyle bir tane zincir oluşturacağım. Yani ilmek oluşturacağım şöyle. Bunu bitirdiğimiz yerden itibaren hanımlar şuradan girerek ilmeğimi önce buraya sabitliyorum. Ters sık iğne yapacağız. Yani hani geri geri gideceğiz. Soldan sağa doğru gidecek. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek şöyle batıyorum tığım ile. Oradan şöyle ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum.
Bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. Buradan şöyle ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine şöyle batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Hani sık iğne yöntemini bu defa hanımlar tersten giderek yapıyoruz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topladım. Bu şekilde. Bu ters sık iğne yöntemi bu tarz patiklere gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka siz de deneyin. Bu şekilde. Bakın hanımlar, ters sık iğnemiz şöyle görünüyor. Gördüğünüz gibi çok şık bir duruş var. Böyle yapılacak. Hanımlar, biz bu işleme patiğimizin çevresinde dolanarak devam edeceğiz. Bu ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar ters sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip artık bu ipimi de kesiyorum. Kenar oyamızı da tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ondan sonra da patiğimize birlikte bakalım. Son haline. Bakın ipimi şöyle ilmek aralarından geçirerek arka bölümden şöyle gizliyorum. İpimizin ucu görünmesin, ön yüze çıkmasın diye. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın esnekliğini. Ayağı saran bir model. Şöyle haroşa örgü olduğu için. Hemen bir de manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızı da görelim. Bu tarz patikler çünkü ayakta kendini çok daha iyi gösteriyor. Ben çok beğendim hanımlar. Harika bir model oldu. Çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Şöyle güzelce bir giydirelim patiğimizi ayağımıza. Evet hanımlar. İşte. Bakın. Patiğimiz bu şekilde, birlikte yaptığımız modelimiz. Gayet güzel. Çok şık. Şöyle göstereyim bakın. Hemen yandan duruş da yine bu şekilde. Tabanımız, topuk kısmı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.